Alize'den herkese merhaba. Bu videoda Alize Pufimor sizleri birer piksel sanatçısına dönüştürüyor. Evet, sizler şu anda ekranda yavru kedimiz Pişi'yi ve onun için Alize Pufimor ile örmüş olduğumuz battaniyesini görüyorsunuz. Ama aslında bu ürünün anlatımıyla birlikte sizler Alize Pufimor ile yeni bir hobi dünyasının kapılarını aralamış oluyorsunuz. Biz bu battaniyeyi patentli ipliğimiz Alize Pufimor'un çift taraflı, iki renkli hazır ilmekleri sayesinde şiş ve tığ kullanmadan sadece 3 saatte 3 yumak Alize Pufimor ile Pişi'ye hoş geldin hediyesi olarak ördük. Siz de bu videoyu yeni bir hobi edinmesini istediğiniz herkese hediye olarak gönderebilirsiniz. 7'den 70'e herkese. Evet, çünkü Alize Pufimor diğer hobi alanlarında olan üretmenin önündeki yaş, özel eğitim, tecrübe, yetenek, özel alan ya da araç kullanımı gibi tüm gereksinimleri ortadan kaldırıyor. Tek yapmanız gereken boş bir kareli kağıdı alıp istediğiniz deseni çizip iki renkli Alize Pufimor'un ilmeklerini doğru renk sıralamasında birbirinin içerisinden geçirmek. Siz hayal ettiğiniz her şeyi, sevdiğiniz birinin resmini, çocuğunuzun ismini, özel bir tarihi, sizin için anlamlı bir logoyu, etkileyici bir manzara görselini ya da sadece size özel olmasını istediğiniz bir deseni kareli kağıda çizerek Alize Pufimor ile ürünlere dönüştürebilirsiniz. Bu ürün çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza hazırladığınız hoş bir sürpriz ya da ailecek birlikte keyifli vakit geçirirken ortaklaşa ördüğünüz bir ürün olabilir. Ortak projelerinizde özellikle küçük bireylerin üretmenin mutluluğunu yaşarken onların ince motor, odaklanma ve dikkat becerilerinin geliştiğine şahit olmak da ayrı bir mutluluk. Alize Pufimor'un sizin geniş hayal dünyanızda çıktığı yolculuk, becerikli ellerinizde eminim çok özel ürünlere dönüşecek. Şimdi gelin bu battaniyenin örme kısmına geçelim. Şimdi sizlerle Pişi'nin battaniyesini örüyoruz. Edindiğiniz bu bilgilerle istediğiniz her şeyin desenini tasarlayıp örebilirsiniz. Patentli ipliğimiz Alize Pufimor'un iki renkli hazır ilmekleri sayesinde şiş ve tığ kullanmadan kolayca desenlerinizi ürünlere dönüştürebilirsiniz. Bunun için ilk olarak kareli bir kağıda ihtiyacımız var. Kareli kağıdın teknik çizimdeki karşılığı piksel grid. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü Alize Pufimor'la örmek için internette desen araştırırken sonuna piksel grid eklemelisiniz. Yıldız piksel grid, ayıcık piksel grid gibi. Hatta bu piksel grid tanımı için ben videonun en başında sizlere Alize Pufimor hayatınızdaki herkesi piksel sanatçısına dönüştürüyor demiştim. Çünkü tek yapmamız gereken bu kareli kağıttaki her bir kutucuğu bu şekilde boyayarak desenimizi oluşturmak. Biz Pişi'nin battaniyesi için böyle bir desen hazırladık. Siz hayalinizdeki her şeyi kareli kutucukları boyayarak şablonunuza aktarabilirsiniz. Şablonunuzu hazırlarken kullanacağınız bilgiler ekranda. Yatayda 7 kutucuk, dikeyde 6 kutucuk sırası örüldüğünde 10 santime 10 santimlik bir örgü boyutu elde etmenizi sağlıyor. Ürününüzün boyutlarına karar verdikten sonra toplam zemindeki kare kutucuk sayısını 700'e bölerek o ürün için kullanacağınız yumak sayısını hesaplayabilirsiniz. Bu bilgileri kullanarak ürününüzün ölçülerini ve gerekli yumak sayısını hesaplayabilirsiniz. Ya da Alize Gen.tr web sitemizde Pufimor, şablonlar, kendin tasarla kısmında sizler için yumak sayıları ve ölçüleri belirlenmiş hazır şablonları kullanabilirsiniz. Şimdi gelin Alize Pufimor ile bu şablonu nasıl ürüne dönüştürdüğümüzü birlikte görelim. Patentli ipliğimiz Alize Pufimor'un çift taraflı iki renkli hazır ilmeklerini düz bir zemine aynı renkler aynı yöne bakacak şekilde yerleştiriyorum. İlk ilmeğimi düz bir iplik elde etmek için bu şekilde açıyorum. Pişi'nin battaniyesini örmek için oluşturduğum şablonumda yatayda 41 kutucuk var. Her kutucuk örgümde bir ilmeği temsil ettiği için 41 zincir çekerek örgüme başlıyorum. Bunun için ilk olarak ikinci ilmeğimi birinci ilmeğim içerisinden arkadan öne doğru bu şekilde geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi ikinci ilmeğim içerisinden geçiriyorum. Dördüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğim içerisinden geçirerek bu şekilde zincirlerimi oluşturup ilerliyorum. Toplamda
41 zincir oluşturuyorum. Mor renkli ilmeklerimle 41 zincir çektim. 41. zincirim içerisindeki ilmek görünümü bu şekilde olacak. Şimdi aynı şekilde turuncu renkli ilmeklerimle de 41 zincir çekeceğim. Her iki renkteki ilmeklerle aynı şekilde 41 zincir oluşturdum. Şimdi şablonumdaki birinci sıramı örmeye başlıyorum. Bunun için 41. zincirimin içerisindeki ilmeğim hazır şekilde. Bir yanındaki ilmekten, iplikten gelen mor renkli ilmeğimi bu şekilde arkadan öne doğru geçiriyorum. Şimdi bir yanındaki zincirden iplikten gelen ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde her zincirimde bir ilmek olacak şekilde toplam 41 ilmek çıkarıyorum. Her zincirde bir ilmek olacak şekilde toplam 41 ilmek çıkardım. Çünkü benim şablonum yatayda 41 kutucuktan oluşuyor. Çıkardığım bu ilk ilmekler şablonumun birinci sırası. Ben şimdi örmeye şablonumun ikinci sırasındaki kutucukları takip ederek devam ediyorum. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 renk aynı renk ilmekle ördükten sonra 15 ve 16. ilmekleri ikinci renk ilmeğimle örüyorum. İkinci sırada örmeye soldan sağa doğru devam ediyorum. Yumaktan gelen ilk ilmeğimi alıp arkadan öne doğru geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. ilmeklerim için renk değişimi yapmam gerekli. Ben boş şablonumdaki desenimi kurşun kalem kullanarak çizdim. Aslında yumağımın kendi renklerinde iki renk kalem kullanarak çizebilirdim. Benim şablonumda boş olarak gördüğünüz kutucukları ben mor renkle örüyorum. Dolu olarak kurşun kalemle boyanmış şekilde gördüğünüz kutucukları da turuncu renkle örüyorum. Şimdi boyanmış iki kutucuğum olduğu için 15. ve 16. ilmeklerde renk değişimi yapmam gerekiyor. Bunun için yumaktan gelen ipliğimin mor renkli ilmeğini değil, turuncu renkli olanını alıp yine aynı şekilde ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Tekrar sıradaki ilmeklerimden turuncu renkli olanı alıp aynı şekilde geçiriyorum. Ben bu şekilde renk değişimi yapmış oldum ve desenimi böyle kolayca oluşturabiliyorum. Renk değişimi yaparken dikkat etmenizi istediğim en önemli şey, ilmekten gelen sıradaki renkli mor ilmeği almak. Bir önce ördüğüm turuncu renkli ilmeğin eşi olan mor renkli ilmeği almamak. İkinci sıra sonuna kadar tekrar bütün ilmekleri mor renkle örmeye devam ediyorum. Üçüncü sıramı sağdan sola doğru örüyorum. Şablonuma bakıyorum. Toplam 25 kutucuk mor renkli ilmek. ...25 mor renkli ilmekle ördüm. Şimdi yine renk değişimi noktasındayım. Burada tekrar örmüş olduğum ilmeğin eşini değil, yumaktan gelen ilmeklerde turuncu renkli olanı alıp bu şekilde geçiriyorum. İki turuncu renkli ilmeğimi ördükten sonra
sıranın sonuna kadar tekrar mor renkli ilmeklerle örerek devam ediyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sıramı tamamladım. İşte Alize Pufimor'la desen oluşturmak bu kadar kolay. Tek yapmanız gereken kendi şablonunuza göre gerekli yerlerde renk değişimi yapmak. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. İpliğiniz sıranızı tamamlamayacak kadar kısaldığında yeni yumağa geçiyoruz. Bunun için yumaktan gelen ilk ilmeği tekrar açıyorum. Örgümde kalan son 2 ilmeği açıp düz ilmek iplik elde ediyorum. Bu şekilde elde ettiğim düz iplikler örgünün sonunda çok kolay bir şekilde gizlenip temiz bir görünüm elde etmemi sağlıyor. Yeni yumağa geçerken ipliklerimi birbirine bağlamıyorum. Sadece hangi sırada kaldıysam şablonu takip ederek ilmekleri birbirinin içerisinden geçirip devam ediyorum. Gerekli yerlerde renk değişimi yaparak şablonumdaki tüm sıraları ördüm. Son sıradaki ilmeklerim bu şekilde açık olarak gözükmekte. Şimdi sizlere onları kapatmayı gösteriyorum. Kapatmaya ipliğimin kaldığı noktadan değil, tam tersi uçtan başlıyorum. Bu şekilde ikinci ilmeği birinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Üçüncü ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden. Bu şekilde yatayda ilerleyerek tüm ilmeklerimi kapatıyorum. Son ilmeğimi geçirdikten sonra ilmeklerim bu şekilde gözüküyor. Yumaktan gelen 2 ilmeğimi açıyorum. Elde ettiğim düz ipliği son ilmeğim içerisinden geçirip sabitliyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzeyini tamamladım. Artık şablona ihtiyacım yok. Ben 3 yumak Alize Pufimor kullanarak Pişi'nin battaniyesinin ön yüzeyini tamamladım. Şimdi battaniyemizin arka yüzeyine geçiyoruz. Battaniyemin arka yüzeyinde ilmeklerim bu şekilde açık olarak görünmekte. Şimdi ilk olarak birinci sıradaki ilmeklerimi başlangıç zincirimden geçiriyorum. Her zincirde bir ilmek olacak şekilde birinci sıradaki ilmeklerimi başlangıç zincirimden geçiriyorum. Örgünün kenarındaki bu düz iplikleri bu şekilde sıraların arasına yatırarak gizleyebiliriz. Bu şekilde her zincirimden birer ilmek geçirdim. Şimdi en alt noktadan başlayarak dikeyde yukarı doğru ilmekleri birbirinin içerisinden geçerek ilerliyorum. Örgümün arka yüzeyinde şablonu takip etmeden sadece aynı hizadaki ilmekleri birbirinin içerisinden geçirmeye dikkat ederek tüm ilmeklerimi örüyorum. İlmeklerim aynı hizada olmazsa desenimde kaymalar olur. Arka yüzeydeki tüm ilmeklerimi kapatınca ön yüzeydeki desenin zıt renklerinde arkada da desenim oluşuyor. Bu şekilde ürünlerinizi çift taraflı olarak kullanabilirsiniz. Son sırada açık olan ilmeklerimi ön sırada yaptığım gibi birbirinin içerisinden geçirerek kapatıyorum. Son ilmeğim içerisinden düz ipliğimi geçirip sabitliyorum ve ipliğimi örgünün ara yüzeyine bu şekilde gizliyorum. Battaniyemi tamamladım. Siz bu battaniyenin yapımında öğrendiğiniz teknik ile hayal ettiğiniz tüm desenleri kareli bir şablona aktarıp istediğiniz ürüne dönüştürebilirsiniz.
Ya da Alize Gen.tr web sitemizde Pufimor şablonlar kısmında sizler için hazırladığımız hazır şablonları ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Alize Pufimor ile herkese keyifli örgüler diliyorum.